Can kolu kısa Züğürt Ağa'nın kahyası, Kapıcılar Kralı'nın Fehmi'sidir. Birçok filmde ve dizide onun suretini görürüz. Türk sinemasında birçok önemli projede karakter oyuncusu olarak yer alır. Ama onun hayat hikayesini pek bilmeyiz. Çocukluğu nerede geçti, oyunculukla nasıl tanıştı, genç yaşta hangi ünlü edebiyatçı ile evlendi, yasaklar sonucu tiyatrolar kapanınca neler yaptı? Züğürt Ağa filminde yönetmenin rüyasına girip tüm Türkiye'nin tanıdığı bir oyuncu haline geldi. Gelin Yeşilçam sinemasının emektar oyuncusu Can Kolukısa'nın hayat hikayesine birlikte bakalım. 14 Mayıs 1934 Eskişehir doğumlu olan Can Kolukısa, İstanbul'un Aksaray semtinde büyür. Yani Metin Akpınar, Müjdat Gezen, Kemal Sunal gibi birçok sanatçımızın büyüdüğü semtin çocuğudur. Can Kolukısa çocukluğu için arka mahalledeki komşumuz Şırat Demir eski tiyatro sanatçılarımızdandı. Bazı oyunlar için bizleri alır götürür, ufak roller vererek bizleri oynatırdı. Tiyatro sevgisini bana ilk aşılayan oydu diyebilirim. Bir de ortaokul ve lise öğretmenlerimiz sürekli bizleri toplu olarak tiyatroya götürürlerdi. O yıllarda okulumuza gelen Reşat Nuri Gültekin'le tanışmıştım. İlkokul sıralarındaysa pek önemli gibi olmayan ancak tiyatro sanatına eğilimimin temeli olan merakın yavaş yavaş açılmasına yol açan Karagöz Hacivat oynatmalarını yapardım. Aksaray'da büyük bostanlarımız vardı. Akşamları mahallenin çocuklarına Karagöz Hacivat oynatırdım. Bu figürleri kendim yapar kendim oynatırdım mahalle çocuklarına der. O dönem Aksaray'da bir tiyatro sinema kültürü vardır. O mahallede büyüyen çocuklar başka semtlere göre daha şanslıdırlar. Ya bir komşuları ya da bir tanıdıkları mutlaka sanatın bir dalında yer almaktadır. Dolayısıyla bazen tesadüfen bazen bir arayışın sonucu olarak o çocukların yolları mutlaka sanatla kesişir. Bu mahallede büyüyen şanslı çocuklardan biri de Can Kolukısa'dır. Can Kolukısa Aksaray semtinin sanat bereketi için şöyle der. Aksaray semti çok sanatçı yetiştirmiştir. Zaten bakarsanız Metin Akpınar, Müjdat Gezen ve Kemal Sunal gibi tiyatrocu arkadaşlarımızın gençlikleri Aksaray, Fatih ve Çarşamba semtlerinde geçmiştir. Benim dönemim ki 50'li yıllar, Müslüman olan halk genellikle İstanbul'un Fatih, Çarşamba ve Aksaray semtlerinde otururlardı. Gayrimüslimler de çoğunlukla Şişli ve Pera'da otururlardı. O yıllarda zaten İstanbul'un toplam nüfusu 500 ya da 600 bindi. İstanbul Işık Lisesi'nden mezun olur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde 1954-60 yılları arasında öğrencidir. Bu yıllarda edebiyatçılarımızdan Pınar Kür'le evlenir. Oğlu Emrah Kolukısa da tiyatro oyunculuğunu seçmiştir. Üniversiteye başlamasıyla İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu'nda tiyatro yapmaya başlar. Bu grup Türkiye ve yurt dışında oynadıkları oyunlarla ödüller kazanıp başarı elde ederler. Can Kolukısa 1953 yılından beri tiyatroyla uğraşmaktayım. Avni Dilligil hocamızdı. Benim katıldığım sene Metin Serezli, Nisa Serezli, Erol Keskin, Seni Oktan, İlhan İskender, Avni Bey'in oğlu Erhan Dilligil gibi arkadaşlar vardı. Onların dışında grupta tiyatroyla uğraşanlar olduysa da daha sonra tiyatroda değil de okudukları branşlarda kalmayı tercih edenler oldu. Bu saydığım arkadaşlar 50 küsür yıldır hala tiyatronun içindeler. Gençlik tiyatrosunda yazar da yetişmiştir. Bunlardan bir tanesi Asaf Öngören'dir der. Grup olarak birçok yazarın ilk oyununu da sergilerler. Güngör Dilmen'in Midas'ın kulakları daha su yüzüne çıkmamıştır. Şehir tiyatrolarında o zamanlar Max Maynek vardır. Kapıların dışında adlı antifaşist oyunu onlar da oynarlar. Bir de başka bir fonksiyonu yerine getirirler. Uluslararası festivalleri başlatırlar Türkiye'de. 1954-55 Almanya Üniversite Tiyatro Festivali'ne Yarın Başka Olacaktır adlı oyununa katılırlar. Üçüncü olurlar. Ertesi yıl yine davet edilirler. Necati Cumalı'nın Boş Beşik adlı eseriyle katıldık, birinci olduk. Metin Serezli, Erol Keskin ve Nisa Serezli gibi değerli oyuncular vardı grubumuzda. Büyük bir olay olmuştu. Perde 22 defa filan açılmıştı ve bu festival İstanbul Kültür Festivallerinin başlangıcı olmuştur. Yaklaşık 1964 yılına kadar sürdü bu festivaller der. 1964-1966 yılları arasında Paris Sorbonne Üniversitesi'nde tiyatro öğrenimi görür. 1966-1968 yılları arasında da Paris UNESCO Üniversitesi'nde profesyonel oyunculuk kurslarına katılır. Konservatuara başvurduğumda oyuncuydum. Hocalarımdan biri bana "Senin bizden alacağın bir şey yok. Zaten yerimizde yok" demesi üzerine Paris'e gittim. Teori eksikliğimi gidermek istiyordum. O dönemde yazarlarımızdan Pınar Kür'le evlenmiştim. Onunla beraber gittik. Fransa'dan dönünce sırasıyla cep tiyatrosu, oda tiyatrosu, sahne 8, sahne Z, küçük sahne ve halk oyuncularında çalışır. Oda tiyatrosunda Müce Pofluoğlu, Cahit Irgat ve Altan Karındaş gibi Türk tiyatrosunun değerli oyuncularıyla oynar. Küçük sahnede ise Haldun Dormen'le çalışır. Halk oyuncularında Devri Süleyman ve Pir Sultan Abdal, Yaşar Kemal'in Teneke adlı oyunlarında oynar. Keskinoğlu, Enis Fosforoğlu ve Kenterler'de de konuk oyuncu olarak çalışır. Bir iki de oyun sahneler. 1971'de Ankara'da Aziz Nesin'in Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz adlı oyununu sahneye koyar.
Uzun süren tiyatro çalışmalarının ardından karanlık bir dönem başlar onun için ve tüm tiyatrocular için. Türkiye faşist bir döneme girince tiyatromuz da bir karanlığa gömüldü. Uzun yıllar tiyatronun dışında başka işler yapmak zorunda kaldım der. Can kolu kısa yaşam kavgasını sürdürmek, ailesinin temel giderlerini karşılamak için başka işler yapar. Sonra sinema ve televizyon çalışmaları başlar. İlk oynadığı film yine kendi mahallelisi olan bir oyuncunun filmidir. İlk sinema filmim Zeki Alasya'nın ilk yönetmenliğini yaptığı filmdi. Destek olsun diye rahmetli Turgut Boralı filan oynamıştık der. İlk önemli filmi ise yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı Kapıcılar Kralı filmidir. Umur Bugay'ın kaleminden çıkan, Kemal Sunal'ın oyunculuğunu taşlandıran, toplumsal eleştiri yapan bu filmin sinemamız için hatırı sayılır bir yeri vardır. Can Kolukısa apartmanın ilk yöneticilerinden Fehmi karakterini canlandırır. Bu filmin ardından birkaç projede oynadıktan sonra asıl çıkışını yaptığı ve gözle görülür bir tanınırlığa sahip olduğu projesi gelir. Züğürt Ağa. Zaten kendisi de bu film için şunları söyler. Kapıcılar Kralı'ndan sonra da en önemli filmim olan Züğürt Ağa'dır. Bizleri tanıtan bir filmdir Züğürt Ağa. Bu film bana sinemayı sevdiren bir film olmuştu der. Filmin Urfa çekimleri 45 gün, İstanbul'daki çekimleri ise 3 ay sürer. Can Kolukısa bu film için Türkiye'nin siyasal ve toplumsal dönüşümünün başlangıcına denk düşüyor der. Bu filme nasıl seçildiğine ilişkinse o dönem bir reklam şirketinde metin yazarlığı ve müşteri temsilcilerini yapıyordum. Yönetmen diyor ki ya bu Kahya'yı bulamadık ne yapacağız? Asistanları Can'ı görseniz diyorlar Nesli Çölgeçen'e. Bana telefon geldi. Yarın öğlen ajansa geleceğiz dediler Nesli Bey'le. Seni tanıştırmak istiyoruz. Buluştuk. Nesli Çölgeçen bu olur dedi. Rüyamda gördüğüm Kahya. Rüyasında görmüş beni. Halbuki hiç karşılaşmadığımız birisi. Yarın çekime gidiyoruz dedi. Pizzacı vardı Nişantaşı'nda. Dedik orada buluşalım öğlenliğin. Öyle geldik. Nesli Çölgeçen işte tamam bu rüyamda gördüğüm Kahya. Rüyasında görmüş, beni görmüş. Abi hiç karşılaşmadığımız birisi. Dedi yarın biz çekime gidiyoruz. Tamam dedik, yarın çekime gidiyoruz. Daha ben senaryo hiçbir şeyden haberim yok. Züğürt Ağa filmiyle basın eleştirmenleri en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alır. 1995'te Düş, Gerçek, bir de sinema filmiyle 8. Antalya Film Festivali en iyi erkek oyuncu ödülü, 1997 yılında Ev Ona Yakıştı'yla Ankara Uluslararası Film Festivali en iyi erkek oyuncu ödülünü alır. Can Kolukısa çok çalışkan ve üretken bir oyuncudur. Nasıl ki tiyatroda genç yaşında onlarca oyunda oynar, aynı çalışkanlığını sinema ve dizilerde de sürdürür. Bıkmadan, usanmadan projeden projeye koşar. Arabesk, Kapıcılar Kralı, Postacı, Züğürt Ağa, Kuruntu Ailesi, Asılacak Kadın, Selamsız Bandosu, Geçmiş Bahar Mimozaları, aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni, Kurt Kanunu, Tersine Dünya, İz, Kurtuluş, Yaban, İnsan Kurdu, Utanmaz Adam, Koltuk Sevdası, Asmalı Konak, Abdülhamit Düşerken, Memleket Hikayeleri, Eve Dönüş, Bıçak Sırtı, Kara Duvak, Düğün Şarkıcısı, Hanımın Çiftliği gibi film ve dizilerde boy gösterir. Can Kolukısa oynadığı diziler için şu yorumu yapar. Çok dizide oynadım. Benim için önemli olan Yabancı Damat ve Hanımın Çiftliği adlı uzun süren dizilerdi. Çoğu dizide tutmadı diye kaldırıldı. Diziler çok çabuk tüketiliyorlar der. Çocukluğu, gençliği dahil tüm ömrü oyunculuğa adanmış Can Kolukısa, ekonomik olarak hiçbir güvencelerinin olmamasından dert yanar. Ekonomik olarak güvencemiz yok. 50 senedir bu böyle. Şimdi çok yönlü bir sendika girişimi var. Sadece oyuncular için. Yasanın bu kalıplar içinde başarılı olacağını sanmıyorum. Çünkü iktidarlar istemiyorlar der. Gelecek adına da bir hayli karamsar düşüncelere sahip Can Kolukısa. Tiyatro çalışmaları için de mutluyum. Film çalışmalarının artık pek olacağını sanmıyorum. Yurt dışında genç yönetmenlerimiz var. Belki onların girişimleriyle yeni çalışmalar olabilir. Entelektüel düzeyde potansiyelimiz yok. Bir zamanlar vardı. Onu da kaybettik. Daha doğrusu 40-50 yıl önce vardı bu potansiyel. Bir durgunluğa girdi. Belki 30-40 yıl sonra bir savaş falan yaşarsak belki bir şeyler çıkabilir diye konuşur. Sinemamıza emek vermiş ama yeterince kıymeti bilinmemiş bir oyuncudur Can Kolukısa. Kendisine sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.